Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette 2 defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Hakiki huzur, hakiki saadet ancak imanlı fazilete bağlıdır. İmandan doğan fazilet, mesuliyet duygusundan, mesuliyet hissinden doğan fazilet, Mevla'nın mevcudiyetine inanmaya dayalı fazilet, inandığı Mevla'nın huzuruna çıkıp aktan, karadan, her şeyin hesabını vereceği güne inanmaya dayalı fazilet. Bunun teessüsüne bağlı her şey. Cemaatler arasındaki huzursuzluklar bununla izale edilecek. Haksız mürafaalar bununla sona erecek. Netice getirmeyen mahkemeler bununla kapanacak. İmanlı faziletle her şey hallolacak. Cihan cennete dönecek. Allah'a inanmaya dayalı fazilet teessüs edince. Her şeyin üstünde insan ruhunda, cemaatlerin ruhunda tesir eden budur. Bunu hakim kıldığınız zaman, daha küçük hakimiyetlerle şimdi yapmaya çalıştığınız işleri rahatlıkla yapacaksınız. Bunu sinelere hakim kıldığınız zaman, bir çocuk dahi büyük kitleleri idare edecek hale gelecektir. Çünkü insanlar nizama, intizama girecektir. Büyük bir dipnot gibi, bir denizaltı tahtel bahir gibi, koskoca bir filo gibi, bağlı bulunduğu mekanizma içinde onu çok başarısız gibi gördüğünüz küçük bir kaptan dahi idare edecektir. İş kurulu, düzenli hale gelmektir. Şairin dediği gibi Asiya bu devleti hardı olsa döndürür. Asıl mesele o düzeni kurmaktır. Herkesi düzene yardımcı kılmaktır. Herkesi o işe omuz vermiş hale getirmektir. Bu hale gelince düzen teessüs etmiş olacak. İşte bu da iman faziletine dayanmak suretiyle olacak. İmana dayalı fazilet, saadet aslının bütün müşkillerini hallettiği gibi, derecesine göre ondan sonra gelecek asırların yığın problemlerini çözdüğü gibi, 20. asırda üst üste çözülme bekleyen bütün müşkilleri de imana dayalı bu fazilet hissi çözecek. Yoksa ilmin ve irfanın tesiri o vadide inkar edilmese bile bu meseleyi halledecek çapta değildir. Görüyorsunuz ki kargaşalığın en büyüğü, huzursuzluğun en korkuncu ve can alıcısı çok defa ilim ve irfan yuvalarında çıkıyor. Demek ki ilmin ve irfanın bir eksiği var. Einstein'ın dediği gibi o bir uzuv ise şayet, öbürü de bir uzuvdur. Biriyle insan kör, diğeriyle topal olur. Sağlam her uzuv yerinde bir insan görmek istiyorsanız, ilim ve irfanın mahalli kafasıyla beraber imanını onun kalbine koyun, vicdanını tenvir etmeye çalışın. İşte o zaman ne sakat ne de kör olur. İmanlı fazilet, işin bu eksiğini, bu gediğini giderecek, tam kamil varlıklar haline bizi getirecek, düzenimizi de mükemmel, kendi kendine yürür hale getirecektir. O zaman kimse rahatsız olmadan rahatlıkla bu işi yürütebilecek. İmanlı faziletin sevkiyle mürafaa olmak üzere Resul-i Ekrem'in huzuruna geliyor insanlar. Allah'ın korkusunun kendilerine hatırlatılması
onların nazarında her meseleyi hallediyor. İmanlı fazilet insanlar birbirinin karşısına kılıçlarla çıktığı zaman, birdenbire yarıya kadar sıyrılmış kılıçlar, telli sevf edilmiş durumlar birdenbire sulh ve sükunla neticelenir. Huzuru Risalet Fenahi'de mürafa olmak üzere iki şahsı görüyoruz. Aralarında mala mütevakkıf bir meselenin münakaşasını yapmışlar. Halledemedikleri için müşkül küşa olan, cihanın bütün müşkillerini halletmeye müheyya olan ve bu maksat, bu manaya matuf dünyaya gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müşkül küşa meclisinde oturuyordu. İki sahabi huzuruna yaklaştılar. Buhari Müslim'de vakanın geçmiş olmasına rağmen bu iki bahtiyar zatı bilmiyoruz adlarıyla. Durumlarını anlattılar. Allah Resulü ilk defa ikaz etti. Mahkemede mürafa olan şahısları hakimin ilk defa ikaz etmesi sünnettir. Allah huzurunda hesap vereceklerini hatırlatması sünnettir. Ama gariptir, bu mevcut mer'i kanunlara göre vicdanlara baskı, dini hisler istismar sayılacaktır. Resul-i Ekrem ikaz etti onları sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi mürafaaya geldiniz. Ben tıpkı sizin gibi bir beşerim. Sizden herhangi biriniz meselesini daha güzel, daha canlı müdafaa eder. Ortaya döktüğü deliller daha kuvvetli, daha çaplı olabilir. Ve ben zahire göre hükmederim. Hükmederim de bazen haklı haksız olur, haksız da haklı oluverir. Ama siz Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman, haksız olarak bu irtikabınızdan ötürü Allah'a hesap vereceksiniz. Bu bir toprak parçasıysa bir halka olarak boynunuza takılacak, mahkeme-i kübrada rezil olacaksınız. Siz Kur'a çekin bu mevzuda, taksim yaptıktan sonra da birbirinize hakkınızı helal edin deyince, her iki sahabi ağladı ve şöyle diyorlardı. Ya Resulallah, o diyordu ben hakkımdan vazgeçtim. Öbürü diyordu ben de hakkımdan vazgeçtim, kardeşimin olsun diyordu. Onlara bunu dedirten imanlı faziletti. Fazilet az çok başkalarında da görünür. Ama bir vahşide görünen insancıl davranış gibi görünür. Yeri geldiği zaman o ruhundaki vahşeti icra ediverir. Dört ayaklıya refik olma, arkadaş olma gibi bir şeydir. Bazen yüzündeki sineği uçurayım diye başına taşı vuruverir. İmanlı fazilet bu türlü aksaklıklara ve inhiraflara götürmez. İmanlı faziletin muktezasıyla sulh oluyor, herkes hakkından vazgeçiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi gidin, aranızda bu malı takdim edin, Kur'a çekin ve sonra da birbirinize hakkınızı helal edin, Allah mahkeme-i kübrada sormasın buyuruyordu. Gidip öyle yapıyorlar. Sıddık'inde Hazreti Ali'nin karşısına sahabe-i kiramdan çıkanlar vardı. Cemal vakasında nasıl Hazreti Ayşe-i Sıddık'a çıkmıştı? Bir içtihadın iktidasıyla. Sıddık'inde de halasının oğlu, o Allah Resulü'nün her peygamberin bir havarisi vardır. Zübeyir de benim havarimdir dediği Zübeyir çıkmıştı. Hazreti Ali'nin halazadesiydi. Aşere-i Mübeşşere'den Talha çıkmıştı. Sakat uzvuyla iftihar eden, uzuvlarını Uhud'da Resul-i Ekrem'in önünde kalkan diye kullanan bu zat, o gün bir içtihadın muktezasıyla Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. Hazreti Ali bir aralık kılıcını yarıya kadar çıkarmış o halasının oğlunun karşısına çağırdı. Zübeyir dedi, bir dakika gelir misin? Bir dakika sonra Zübeyir, dayızadesinin karşısında bulunuyordu. Haydar-ı Kerrar aynen ona şöyle dedi. Hatırlar mısın bir gün Resul-i Ekrem'in huzurunda bulunuyorduk. Sana işaret ederek dedi ki Zübeyir, bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın ama o gün sen haksızsın. Elini başına koydu, düşündü. Hatırladım ya Ali dedi. Hakkını helal et, gidiyorum dedi ben. İmanlı fazilet bu kararı verdiriyordu. Öfke o limite gelince, insan o kadar hınçlanınca, kılıcını yeniden kınına sokması geriye dönmesi mümkün müdür? Ama sahabi bunu rahatlıkla yapabiliyordu. El verir ki hak o istikamette görülsün. İmanlı fazilet yapıyordu bunu. Silahların kınlarına girmesini, patlayacaksa düşmanın sinesine patlamasını,
bütün tahribatın düşmana karşı yapılmasını, ama şu memleketin sınırlarının içinin sulh ve sükun içinde devamını arzu ediyorsanız, gönüllerde imanlı fazilete hakim kılmaya çalışınız. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Allah korkusunu kalplere hakim kılın. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müjdele o muhbitini, onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyiverir. Allah dendiği zaman ürperiverirler. Hesap dendiği zaman titreyiverirler. Fertler bu hale geldiği zaman, her fert kendi kendini tecziye eder hale geldiği zaman, her fert hesabını burada yapacak hale geldiği zaman, bir bite bir tahta kurusuna kıydığı zaman dahi, mahkeme-i kübrada hesap vereceği endişesini taşıdığı zaman, bu düzen kendi kendine yürür hale gelecektir. Yoksa her ferdin peşine bir bekçi bir polis satsanız, bu düzeni bekçi polis devleti düzeni haline getirseniz, yine sulh ve sükûnü temin edemezsiniz. Ne kalplerdeki boşluğu giderebilirsiniz. Avrupa çok meselesini halletmiştir. Ama intihar eden insan sayısı bizim 1000 katımızdadır. Huzur yoktur, gönüller boştur. Çünkü gönül, Allah'ın tecellilerine mahbit-i ilham-ı ilahi olarak yaratılmıştır. Buna sahibini vermedikten, sahibinin müsaferetini temin etmedikten sonra onu huzura kavuşturamayacaksınız. Saniyen, her gönle muhasebe duygusunu aşılayacaksınız. Allah'a hesap verme endişesine hakim kılacaksınız. O zaman kurulu düzen kendi kendine gidecektir. Allah bu millete, 9 asır basiretli yaşamış bu millete, basiret ihsan etmek suretiyle 3-4 asırdan beri içine düşüp çırpındığı kardan, çukurdan çıkmaya bu milleti hidayet eylesin. Mazisi gibi aziz ve payidar kılsın. Ela inne ahsenel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.